İlk doğum gününüzü hatırlıyor musunuz? Ya da ikinci yaş gününüzü. Bir kısmımızın evet, bir kısmımızın hayır dediğini duyar gibiyim. Hepimiz doğduğumuzdan bu yana yaşadığımız her şeyi hatırlamak isteriz. Peki ya neden hatırlayamıyoruz, hiç merak ettiniz mi? Gelin detaylı bir şekilde videomuza geçmeden önce, eğer videolarımız hoşunuza gidiyorsa abone olup beğenerek bize destek olursanız çok sevinirim. Yaşamımız boyunca bir sürü anımızı hatırlamaktayız. Biriktirdiğimiz çoğu anı hayatımıza renk katarak yaşamımızı güzelleştirir. Yetişkin dönemimizdeki anılarımız kadar bebekliğimizdeki anılar bizler için oldukça önemli bir yere sahiptir. Gülümseyerek hatırladığımız bebeklik anılarının bizler için çok değerli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Yaşamınız boyunca hiç şu güne dönseydim dediğiniz oldu mu? Mutlaka hepimizin olmuştur. Geçmişte yaşadığımız güzel bir ana dönmek imkansız olsa da o anı hatırlayıp aklımızda canlandırmak bile bizlere mutluluk verir. Sokakta en sevdiğiniz arkadaşlarınızla geç saatlere kadar oyun oynadığınız zamanlar mutlaka olmuştur. Ya da bayram günleri heyecanlı bir şekilde uyanıp tanıdık tanımadık herkesin bayramını kutlamaya gittiğiniz günler. Belirttiğim bu örnekler gibi yaşadığımız birçok anı hatırlamak bizler için çok kıymetlidir. Eğer sizler de çocukluk zamanlarınızı hatırlıyorsanız çok şanslısınız. Çünkü hatırlamayan insan sayısı maalesef ki çok. Çocukluk amnesi olarak bilinen bu durum, yetişkin bir kişinin çocukluk zamanında yaşadığı bir durumun nerede, nasıl, kiminle, hangi duyguyu yaşadığını hatırlayamama durumudur. Çoğunlukla bu durum ile 2 ila 4 yaş arasındaki çocuklarda gözlenmektedir. Bu duruma maruz kalan kişiler 10 yaşına kadar olan yaşadıkları durumları da normal bir kişiye göre daha az hatırlar. Çocukluk amnesi kavramını ilk kez 1893 yılında psikolog Caroline Myers makale yazısında belirtmiştir. Ünlü ismin yanı sıra psikoterapinin babası olarak isimlendirilen Freud, bundan neredeyse 100 sene önce çocukluk amnesi üzerine yoğunlaşan kişidir. Bu durumun neden olduğu çok kişi tarafından merak edilmiştir. Oturup önceden yaşanılan durumlar hatırlanmaya çalışılsa da bir türlü neden hatırlanılamadığı çok düşünülmüştür. Ortaya birçok fikir atılmıştır. İçlerinden en önemlisini söylemem gerekirse Freud, çocukluğunda travma yaşamış olan bir kişinin hatırlama konusunda güçlük çeken kişiler arasında olduğunu savunmuştur. Travma yaşamış olmak kadar bu travma sonucunda tedavisiz kalmak oldukça kötü bir durumdur. Çünkü hayatımızın büyük bir kısmını iyi ya da kötü yaşadığımız olaylar belirler. Atlatılan travma sonucunda toparlanmamız oldukça zor olur. Travmanın bizde bıraktığı etki derecesine göre yaşamımızda önemli ölçüde iz bırakmaktadır. Bir başka makalede iki ünlü isim bebek beyninin henüz gelişmediği için hatırlamakta güçlük çekmenin en temel nedeni olduğunu söylemişlerdir. Bir başka makalede ise iki ünlü isim daha dilsel görüşü savunmuşlardır. Kısaca daha basit anlatmam gerekirse, bebekken ya da çocukken hafızamızı, anılarımızı kodlamak için dilsel beceriye sahip olmamız gerekir. Maalesef ki küçükken dilsel becerimiz iyi olmadığı için anımızın aklımızda kalması da oldukça zor olur. Sizce bulunduğumuz ülke anılarımızı hatırlamamızda bir etken midir? Bazı kişiler 2 yaşını hatırladıklarını öne sürerlerken bazıları ise 7-8 yaşlarını dahi hatırlamakta güçlük çektiklerini belirtmişlerdir. Ortalama olarak 3,5 yaşından itibaren silik de olsa bazı anılarımızı hatırlarız. Ancak bu konuda ülkeden ülkeye 2 yıllık bir fark gözlenmiştir. Üniversiteden bir psikolog Çinli ve Amerikalı yüzlerce üniversite öğrencisiyle anıları üzerine araştırma yapmaya kalkışmıştır. Araştırmanın temel amacı ülkelerin anıları hatırlama süresinde ne kadar farklılık olduğudur. Amerikalıların anıları tipik olarak uzun, ayrıntılı ve ben merkezciyken Çinlilerin ilk anıları daha kısa ve olgulara ilişkin olmanın yanı sıra 6 ay gecikmeli oluşmuştu. Diğer araştırmalarda ise benzer bir durum ortaya çıkmıştı. Ayrıntılı ve kendileriyle ilgili anıları olanlar hatırlamakta daha iyiydiler. Örneğin hayvanat bahçesinde kaplanlar vardı şeklinde düşünmek yerine hayvanat bahçesinde kaplanları gördüm, korktum ama çok eğlendim şeklinde düşünmek olayı sonradan hatırlamayı kolaylaştırmaktadır. Yani olayın içine kendinizi kattığınızda durumu daha rahat bir şekilde hatırlamış olursunuz. Bunun yanı sıra sizleri derinden etkileyen durumlar da hafızanın bir köşesine hiç çıkmayacak gibi yer ederler. Psikolog üniversite öğrencilerinden sonra aynı deneyi öğrencilerin anneleriyle yapmıştı ve sonuç olarak üniversite öğrencileriyle aynı sonucu almıştı. Çocukların hatırlayıp hatırlamama konusunda ebeveynlerin de rolü büyük ölçüde etkindir. Çocukluk anılarını hatırlamayan pek çok insan ise yaşadıkları travma yüzünden anıların bastırıldığını düşünürler. Neyse ki durum her zaman böyle değildir.
Yazının başlarında belirttiğim üzere Freud, çocukluk travması ve hafıza zayıflığı arasında bağlantı olduğunu öne süren ilk kişilerden biriydi. Freud'dan sonra bu durumun travma ya da hafıza üzerine etkisi olup olmadığını pek çok araştırmacı araştırmaya başlamıştı. Bazı terapistler ise kaygı, yeme bozuklukları ve diğer nörolojik sorunları çocukluk travmasıyla ilişkilendirmişlerdir. Doktorlar hastalarına hayatlarının erken dönemlerinde korkunç bir deneyim yaşadıklarını ve bunu hatırlayamadıklarını söyleyerek bir deney yapmışlardır. Sonuç olarak tedavi gören bazı kişiler hiç yaşamadıkları durum üzerine sahte anılar oluşturmaya başladılar. Bu durum tıp dünyasını ikiye bölen bir gelişmeydi. Eğer siz de çocukluk travması yaşadınız ve bunu hatırlamadığınızı düşünüyorsanız unutmamanızı istediğim bir durum var. Yaşadığınız travmayı mutlaka ama mutlaka hatırlarsınız. Çünkü travma hafızanızı etkiler. Bu sebeple unutmanız imkansızdır diyebilirim. Peki ya bu 2,5 yaşını hatırlayanlar kimler? Psikolog doğu kültüründeki kişilerin çocukluk dönemlerine hiç önem vermediklerini düşünmektedir. Psikolog şu sözlerle dile getiriyor durumu. Toplum size o anıların önemli olduğunu söylüyorsa siz o anı aklınızda tutuyorsunuz diyor. İlk çocukluk anıları en erken başlayanı Yeni Zelanda'daki Maoriler olduğu söylenmektedir. Bu kültürde geçmişe özel bir vurgu vardır. Burada yaşayan çoğu kişi 2,5 yaşını hatırlamaktaydı. Ancak çocukluğumuzda hiç yaşamadığımız sahte anılarla dolu olabilir desem kulağa çok ilginç gelir, öyle değil mi? Duyduğumuz bazı durumları aklımızdan canlandırarak yaşamış hissine kapılabiliriz. Bu durumu daha iyi aklımıza canlandırmak için deney üzerinden gitsek daha iyi olur diye düşünüyorum. 1980 yılında gönüllüler ile yapılan bir deneyde ne kişilere yanlış anıları hafızalarında yaşanmış gibi düşündürmeye çalışmışlardır. Deneklerin 1/3'ü bunlara inanmış, kendilerine söylenen anıları ayrıntılı bir şekilde hatırladıklarını söylemiştir şeklinde belirtiliyor. Deney üzerine kendi görüşümü katmam gerekirse anlatılan olaylar üzerine kafamızda o anı kurarak yaşamış sanmamız gayet normaldir. Yaşadığınız bir anıyı hatırlamasanız bile size bir fotoğraf gösterilip bir doğan anlatıldığında siz sanki gerçekten o anı hatırlamış zannedersiniz. Şöyle bir durumla hepimiz karşılaşmışızdır. Canınız sıkıldığında ya da eskiyi özlediğinizde elinize fotoğraf albümünüzü alıp karıştırırsınız. Baktığınız albüm içerisinde hatırlamadığınız bir fotoğraf olsa da anlatılanlar sayesinde sanki o anı gerçekten hatırlar gibi olursunuz. İşte bu olay beyninizin size karşı yaptığı oyundur desem yanlış olmaz. Size fotoğrafta gördüğünüz o anı öyle anlatırlar ki hatırlamanız imkansız olsa da gerçekten hatırladığınızı sanarsınız. Anılarımız gerçek olaylara dayansa bile daha sonra üzerine düşündüğünüz zaman yeniden biçimlendirebilmek mümkündür. Sizler kaç yaşınızı hatırlıyorsunuz? Yaşadığınız yerin hatırlamanızla bir ilgisi olduğunu düşünüyor musunuz? Video içerisinde bahsettiğim bu konu hakkında sizlerin yorumunu merakla bekliyorum. Araştırmamı istediğiniz, merak ettiğiniz bir konu varsa bunu yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu düşündürücü bir söz ile bitirmek istiyorum. Belki de en esrarengiz olanı çocukluğumuzu neden hatırlayamadığımız değil, hatırladığımız anıların ne kadar gerçekçi olduğu sorusudur.